Cümleten selamünaleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere papatyalı 5 şiş patik modelimin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde hanımlar piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz normal patikli iplerden kullandım. Ana rengim lacivert, papatyalarım içinde beyaz, sarı ve yeşil tonlarında iplerimi kullandım. İplerimi hemen şöyle bir kenara alıyorum. Patiğimde kullandığım şişlerim ise 3 numara 5 şiş. Hemen bir de modelimi göstereceğim sizlere. İşte hanımlar, modelim bu şekilde. Çok güzel, çok tatlı bir model oldu. Böyle laciverte de çok yakıştı. Uzun zamandır böyle koyu ana renk kullanmıyordum. Bir de isteniyor hanımlar, talep oluyor. Neden koyu renk kullanmıyorsunuz diye. Videolarda çok zorluyor beni. Hani görüntü çok net göstermiyor koyu renklerde ama bu defa lacivert denedim. Yani iyi ki de yapmışım. Çok yakıştı. Çok güzel oldu. Patiğimizin taban tarafı bu şekilde. Hanımlar, patiğimizin arka bölümüne de böyle artan haroşa tekniğini kullandım. Çok hoş, çok şık durdu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Hiç vakit kaybetmeden hemen patiğime başlamak istiyorum. Ben her zaman olduğu gibi hanımlar patiğime burun kısmından 12 ilmek olarak başladım. Bu başlama tekniğini bütün 5 şiş patik videolarımda detaylı olarak anlattım. Şimdi sil baştan yeniden gösteriyorum. Sebebi şu: bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 şiş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinize dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Bakalım kaç ilmeğimiz olmuş? 3, 6, 9, 12 ilmeğim olmuş. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde şöyle göstereyim, arka yüzdeyiz. İkinci ilmeğimi alıyorum, örmeye başlayacağım. Hanımlar, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum hanımlar. İlk sıramda ilmeklerimi ters örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şöyle. Geri dönüyorum hanımlar. Şimdi de ön yüzdeyiz. Artık tamamen düz örgü uygulaması yapacağız ve 5 şişede geçeceğiz. Öncelikle ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar iki şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hanımlar, hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeği hemen şu kenardan çıkartıyorum. Bakın, ilmeğin iki kanadına birden girerek 3. şişimle çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerimiz biraz sıkı olduğu için tığımdan yardım alacağım. Bakın, başlangıç yerlerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum ve şişime takıyorum. 3 ilmeğim oldu hanımlar 3. şişimde. Bakın, başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden giriyoruz. Öyle ilmek çıkartıyoruz hanımlar. Bu önemli bir detay. Patiğin burnunun sağlamlığı açısından buna dikkat edelim. Şu 5. ilmeğim. Şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. şişime takacağım. Böylece 4 şişimde de 6'şer ilmeğim olacak. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. 3, 4, 5 ve bir ilmek daha çıkartıyorum kenardan. Şu da 6. ilmeğim. 4 şişimde de böylece 6'şar ilmeğim oldu. Şimdi hanımlar, 5. şişime aldım, örmeye başlayacağım. Bir sıra boyunca 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim hanımlar. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur: 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 2. şişimdeki 6 ilmeğimi de yine ördüm. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz. Şu an 3. şişimdeyim. Buradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ve 4. şişimdeyim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak öreceğim. Böylece bir sırayı tamamladık hanımlar. Başlangıç yerine geldik. Başlangıç yerimiz neresiydi? Karıştırdık, unuttuk, bilemedik diyenler oluyor bazen. Hanımlar, bakın, başlangıç ipimizin tam karşısındaki köşe başlangıç yerimizdir. Böylece rahat ayırt edebilirsiniz. Şimdi hanımlar, artırma zamanı. Patik burnumuza şöyle baktığımız anda artırma işlemini bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. Öncelikle ilk şişimdeyim. Kenarımız hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum 1. şişimde.
Bu şekilde 2 ilmek ördüm. Hemen ardından ikinci ilmeğimin altındaki ip koyu olduğu için şöyle nasıl göstereceğim bilemedim. İkinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Birinci şişimde böylece 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da baktığımız anda hanımlar kenarımız sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. İkinci şişimde de artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Diğer 2 ilmeğim de düz örülüyor. İkinci şişimde de böylece 7 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Burada da kenarımız hemen bu sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım ve buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan ilmeklerim normal düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4 şişimizdeki ilmek sayıları da eşit olacak. Şimdi 4. şişimde de bakın son kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve bunu düz örüyorum hanımlar. Şöyle. Ve kalan 2 ilmeğim de düz örülüyor. Böylece 4 şişimde de 7'şer tane ilmeğim oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi hanımlar bir sıra artırma yapmadan 4 şişimizdeki 7 ilmeğimizi de düz olarak öreceğiz. Yani bir sıra artırma yapıyoruz. Bir sıra ilmekleri normal düz olarak örüyoruz. Bunun sebebi şu. Her sırada artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de yine düz ördüm. 4. şişime geldim. Buradaki 7 ilmeğimi de düz öreceğim. Bu şekilde hanımlar bir sıra artırma yaparak bir sıra düz örerek patiğimizin burnunu tamamlayacağız. 4. şişime geldim. Buradaki 7 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Tamamen buralar düz ördüm. Evet, şimdi geldik yine başlangıç yerine tekrar artırma zamanı. Bakın kenarımız hemen 1. şişimdeyim sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi öreceğim. Hep kenarlardan artırma yapacağız. Hemen ardından 2. ilmeğimin altındaki koyu renk ip zor görünüyor. Bir daha bana koyu renk istemeyin kızlar benden lütfen. 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi normal ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Gerçekten koyu renk patikler güzel oluyor ama videoda net görünmediği için hani çok zorlanıyorum. Birinci şişimde böylece 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim hanımlar. Burada da kenarımız şöyle baktığımız anda sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve bunu düz olarak ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 3. şişime geldim. Burada da kenarımız hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Bunu da yine düz örüyorum. Kalan ilmeklerim örülüyor düz olarak. İlk 3 şişimde 8 ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenarımız sol tarafa düşüyor hanımlar. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm ve kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Hanımlar böylece 4 şişimizde de 8'er tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra ilmekleri düz öreceğiz. Bir sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde patiğimizin burnunu tamamlayacağız. Ben bu patiğimde sevgili hanımlar her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırdım. Ardından modelimi kurdum. Patiğimiz hanımlar böyle 3 renkli olduğu için hani 15 ister istemez bir kasma payı oluyor. Hani toplama payı oluyor. Bu nedenle 15 ilmek yeterli gelecektir. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele başlayacağım. Önce patiğimizin burnundaki bu minik çiçeklerimizi yapacağız. İlk ilmeğimi lacivert ipimle örüyorum. Sonra yeşilimi ekleyeceğim. Bir ilmek de yeşil öreceğim. Hemen yeşil ipimin ucunu burada hanımlar patiğimiz sökülmesin diye lacivert ipime bağlayacağım. 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum. Bu aşamada ilk sırada yapacağımız işlem şu. Bir lacivert örmüştük. Bir yeşil, ardından bir lacivert, bir yeşil,
bir lacivert, bir yeşil, bir lacivert, bir yeşil. Hani bu şekilde ilk sıramızı tamamlayacağız. Bir ilmek lacivert öreceğiz, bir ilmek yeşil. Buradaki ilmeğimi lacivert ördüm. İkinci şişimden yeşil lacivert diye yine devam edeceğim. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim, gelelim. Evet hanımlar, bir sıra ilmeklerimi size tarif ettiğim gibi ördüm geldim. Şimdi bir diğer sıramızı da şöyle yapacağız. Lacivert olan ilmeklerimi yeşil ipim ile, yeşil olan ilmekleri de lacivert ipim ile öreceğim. Lacivert ilmekler yeşil ile, yeşil ilmekler de lacivert ile örülecek. Yine bir lacivert bir yeşil olacak şekilde ilmeklerimizi bu sıramızda öreceğiz hanımlar. Bakın şeklimiz böyle olacak. Diğer 3 şişimizi de bu şekilde örelim, gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi de beyaz ipimize geçeceğiz. Şöyle ilk 3 ilmeğimi hanımlar bu sıramda da çiçeğimi yapmak için beyaz ipimle öreceğim. 3 ilmek beyaz örüyorum. Şu 1, şu 2, şu da 3. Hemen ardından şu beyaz ipimin ucunu da bağlayacağım. Her eklediğimiz yeni ipte böyle düğüm atmayı unutmayalım. Patiğimiz sökülmesin hanımlar. 3 tane beyaz ördüm. Hemen yanına bir tane lacivert. 3 ilmek beyaz. Bir tane lacivert. 3 tane beyaz örüyorum. Bir tane lacivert. 3 beyaz bir lacivert olacak şekilde bu sırayı tamamlayacağız hanımlar. Bakın şeklimiz bu. Diğer 3 işimizi de aynı şekilde örelim, gelelim. İlmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Şimdi son sıramıza geçtik çiçeğimizde. Bu sırada ilk ilmeğimi lacivert ile örüyorum. Tam bu ortadaki 3 beyaz ilmeğimin ortasını beyaz ile örüyorum. Bir ilmek beyaz. Bu sıramızda da hanımlar bir lacivert ile başladık, bir beyaz ördük. Devamında 3 lacivert bir beyaz olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. Bakın 3 lacivertimi ördüm, bir ilmek beyaz örüyorum. 3 ilmek lacivert örüyorum, bir ilmek beyaz. 3 tane lacivert örüyorum, bir tane beyaz. Yeniden 3 lacivert bir beyaz diye devam edecek bu sıramız. Görüntümüz bu. Hanımlar, diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim ve gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin hepsini ördüm geldim. Bakın bu çiçeğimizi tamamladık. Şimdi ilmeklerimizin hepsini lacivert ipimizle öreceğiz. Beyaz ve yeşil ipimiz beklesin hanımlar. Papatyamızı örerken yine aynı iplerimizi kullanacağız. Bu aşamada gördüğünüz gibi ilmeklerimin hepsini lacivert ipim ile düz olarak örüyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi hanımlar, papatyamıza geçmeden önce 4 sıra boyunca, 4 sıra derken 4 çişimizi bir kere dolanacağız. 2, 3 ve 4. 4 kere dolanacağız hanımlar 4 çişimizi. Bu şekilde 4 sıra boyunca lacivert ipimiz ile düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, 4 sıra ilmeklerimi düz ördüm geldim. Şimdi papatyamıza başlayacağız. Hanımlar, papatyamız toplamda 15 sıradan oluşuyor. 6 sırası yaprak, 9 sırası da papatya. Şimdi modelimizin birinci sırasındayız hanımlar. İlk 2 ilmeğimi lacivert ipim ile örerek başladım. 2 ilmek lacivert ördüm. Sonra şu alttan yeşil ipimi alıyorum. İlk papatyamızı yapacağız hanımlar. Bir yeşil, bir lacivert, bir yeşil, bir lacivert, bir yeşil örüyorum. İlk papatyamızı yaptık. Papatya aralarında 5'er ilmek lacivertimiz var. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ikinci papatyamı yapacağım. Bir yeşil, bir lacivert, bir yeşil. İkinci şişimden devam ediyorum. Bir lacivert ve bir tane daha yeşil. İkinci papatyamı da yaptım. Arada yine 5 lacivert ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın hanımlar, 2 papatyamızı kurduk. Ön yüzde 3, arka yüzde 3, toplamda hanımlar 6 tane papatyamız olacak. Üçüncü papatyamı yapacağım. Bir yeşil, bir lacivert, bir yeşil, bir lacivert, bir yeşil. Arada yine 5 ilmeğim var. 1, 2, 3. Üçüncü şişimden devam ediyorum. 4 ve 5. Devam ediyorum yine.
papatyamı yapacağım. Bir yeşil, bir lacivert, bir yeşil, bir lacivert, bir yeşil. Arada yine 5 ilmek lacivertim var. 3, 4, 5. Tekrardan diğer papatyamı yapacağım hanımlar. Bir yeşil, bir lacivert, bir yeşil, dördüncü şişime geçtim. Bir lacivert ve bir ilmek daha yeşil örüyorum. Arada yine 5 ilmek lacivertim var. 1, 2, 3, 4, 5. Sonuncu papatyamı yapacağım. Hanımlar bu aşamada bakın şu arkadaki ip geçişlerini, arkadan geçen şu ipleri esnek bırakalım. Patiğimiz gergin durmasın. Esneklik payı bozulmasın. Ayağımıza rahat olsun. Sonuncu papatyamı yapıyorum. Şimdi bir yeşil ördüm. Bir lacivert, bir yeşil, bir lacivert ve bir ilmek daha yeşil örüyorum. Tekrar lacivert ipimi aldım. Son 3 ilmeğimi lacivert olarak örüyorum. Modelimizin birinci sırasını tamamladık. Şimdi geldik modelimizde ikinci sıramıza. Yaprağımızın ikinci sırasını yapacağız hanımlar. Bu aşamada yeşil ipim arkada uzun uzadıya kalmasın diye şöyle lacivert ipimin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Bu sıramızda sadece 3 tane yeşilimiz vardı. Ortadaki yeşil ilmeklerimizi yeşil ile öreceğiz. Diğerleri lacivert olacak. Baştan 4 ilmeğimi lacivert ipim ile örüyorum. Ortaya bir ilmek yeşil örüyorum. Yaprağımızın ikinci sırası bu. Bir yeşilimi ördüm. Sonra lacivert ipimi alıyorum. Bu defa iki model arasında 9 ilmek lacivertimiz var. 1, 2, 3, 4. Bu aşamada yeşil ipim arkada uzun uzadıya kalmasın diye hanımlar şöyle lacivertin üzerinden atlatarak yakınlaştırıyorum. 5. lacivertimi ördüm. 6, 7, 8, 9. Bu tam ortaya bir ilmek yeşil örüyorum. İkinci şişime geçtim. Yine arada 9 lacivertim var. 1, 2, 3, 4. Hemen yeşil ipimi yakınlaştırıyorum yine. 5, 6, 7, 8, 9 ilmek lacivert ördüm. Tam ortaya bir tane yeşil örüyorum. Tekrardan bakın lacivertimi aldım. İp geçişleri hanımlar esnek kalacak. Bu gerçekten çok önemli bir detay. Yeniden 9 ilmek lacivertimi öreceğim. 3, 4. Hemen yeşil ipimi aktararak götürüyorum hanımlar. Şöyle lacivertin üzerinden atlattım. Şu 5. ilmeğim. 3. şişimden devam edeceğim. 6, 7, 8, 9. Araya bir tane yeşil örüyorum. Devam edeceğim. Yine 9 lacivert. 3, 4. Yeşil ipimi aktarıyorum gene. 5, 6, 7, 8, 9. Tam ortaya bir ilmek yeşil örüyorum. 4. şişimden devam edeceğim. 9 lacivert öreceğim yine. 1, 2, 3, 4. Yine yeşil ipimi şöyle yakınlaştırarak götüreceğim. 5, 6, 7, 8, 9. Tam ortaya bir ilmek yeşil örüyorum. Şişimde kalan son 5 ilmeğimi lacivert ile öreceğim. 3. 4. ve yeşilimi yine yakınlaştıracağım hanımlar. Şu 5. ilmeğim. İkinci sıramızı tamamladık. Geldik papatyamızda 3. sıramıza. Bu sıramızda hanımlar ilk 3 ilmeğimi lacivert ile öreceğim. 1, 2, 3. Bu defa ortada bir yeşilim vardı. Sağındaki ve solundaki lacivert ilmekleri de yeşil ile öreceğim. Yani 3 ilmek yeşil öreceğiz. 1, 2, 3. Bu defa arada 7 ilmek lacivertim var. Lacivert ipimi elime aldım. 7 lacivert öreceğim. 1, 2, 3, 4 ve yine bakın yeşil ipimi lacivertin üzerinden atlattım. Hanımlar bir önceki sırada bakın ip geçişi yaptığımız yer burasıydı. Aynı yerden 2 kere ip geçişi yaparsanız yani böyle ipi yakınlaştırmak için 2 kere aynı yerden bu şekilde yaparsanız yeşil ip ön yüzde görünür ve çirkin bir görüntü oluşturur. Bir önceki sırada ip geçişi yaptığınız aradan diğer bir sırada yapmayın hanımlar. Bir sonraki sırada farklı yani bir ilmek önden ya da bir ilmek arkasından ip geçişini yapın. Renkli ipler ön yüzde görünmesin. Bu da önemli bir detay. Şu 5. ilmeğimi ördüm. 6, 7. Tekrardan yeşilimi alıyorum. 3 ilmek yeşil öreceğim. Bu sıramız 7 lacivert 3 yeşil olacak şekilde örülecek. Ve ikinci şişimden devam ediyorum. 3. yeşil ilmeğimi de ördüm. Tekrar lacivertimi aldım. 7 lacivert öreceğim. 1, 2, 3, 4. Tekrar yeşil ipimi şöyle yakınlaştıracağım hanımlar. 5, 6, 7. Hemen yanına
3 ilmek yeşil örüyorum yaprağım için. Tekrar lacivert ipimi aldım. 7 lacivert, 3, 4. Hemen ip geçişimizi de şöyle yapalım. 3. şişimden devam ediyorum. 5. lacivertim, 6, 7. Hemen yanına 3 ilmek yeşil örüyorum. Tekrar lacivertimi aldım. 4 lacivert, pardon 7 lacivert öreceğim. 4.'yü ördükten sonra hemen ip geçişi yaptım. 5, 6, 7. Yeşil ipimi aldım. 3 ilmek yeşil örüyorum. Tekrar lacivert ipimi elime aldım. 7 lacivert, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrardan yeşilimi aldım. 3 ilmek yeşil örüyorum. Tekrar lacivertimi aldım. Burada kalan 4 ilmeğimi de lacivert ipim ile örüyorum. Tekrardan hanımlar şöyle yeşilimi alarak geleceğim. Yakınlaştırdım. Şimdi papatyamızda, yaprağımızda 4. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda 2 ilmek lacivert örüyorum. Arada hanımlar 3 tane yeşilim vardı. Sağdaki ve soldaki lacivertleri de yeşil olarak öreceğim. 5 yeşilim olacak burada. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın ilk yaprağımı yaptım. Lacivertimi alıyorum. Bu defa aralarda 5 lacivert var. 2, 3, 4, 5. Yeniden yeşilimi alıyorum. 5 yeşil, 5 lacivert olacak şekilde devam ediyoruz. Yapraklarımızın her birini aynı şekilde yapıyoruz. 3. yeşilimi ördüm. 4 ve 5. Tekrar lacivert ipimi alıyorum elime. Şöyle araya 5 tane lacivert örüyorum. 5 lacivert, 5 yeşil olacak şekilde papatyalarımızı örüyoruz hanımlar. 5 lacivert ördüm. Yeşilimi alıyorum. 5 ilmek yeşil. Kalan 3 ilmeğimi de lacivert ipimle ördüm. 3. şişimden devam ediyorum. 3 ilmeği örmüştüm. 4 ve 5. lacivertimi de 3. şişimden ördüm. Yeniden 5 tane yeşil öreceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 4 şişimizde de hanımlar papatyalarımız aynı şekilde örülüyor. Araya yine 5 tane lacivert ilmeğimi örüyorum. Tekrar yeşilimi aldım. 5 ilmek yeşil örüyorum. 1, 2, 3, 4. şişimden devam ediyorum. 4 ve 5. Lacivert ipimi aldım. Arada 5 lacivertim var. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrardan yeşilimi alıyorum. 5 ilmek yeşil örüyorum. Ve şişimde kalan son 3 ilmeğimi de lacivert ile ördüm. Yaprağımızın 4. sırasını tamamladık. Geldik hanımlar yaprağımızda 5. sıramıza. Bu sıramızda da yapacağımız işlem şöyle. İlk ilmeğimi lacivert ile örüyorum. Sonra yeşilimi aldım. 2 yeşil, 1 lacivert, 1 yeşil, 1 lacivert, 2 yeşil. İlk papatyamı yaptım hanımlar. Papatya aralarında bu defa 3 lacivertimiz var. 3 ilmek lacivertimi ördüm. Şimdi ikinci papatyamın yaprağını da ilki gibi yapacağım. 2 yeşil, 1 lacivert, 1 yeşil, 1 lacivert ve 2 ilmek yeşil örüyorum. İkinci papatyamı da ördüm. Arada 3 ilmek lacivertim var. Devam ediyorum. 2 yeşil, 1 lacivert, 1 yeşil, 1 lacivert, 2 tane daha yeşil ördüm. Arada yine 3 ilmek lacivertim var. 1, 2, 3. şişimden devam ediyorum. Şurada 3. Diğer papatyamı yapacağım yine. 2 yeşil, 1 lacivert, 1 yeşil, 1 lacivert, 2 yeşil. Arada yine 3 tane lacivertim var. Devam ediyorum. 2 yeşil, 1 lacivert, 1 yeşil, 4. şişime geçtim. 1 lacivert ve hemen yanına 2 ilmek daha yeşil örüyorum. Hemen yanında 3 tane lacivertim var. Son papatyamı da aynı şekilde yapacağım. 2 yeşil, 1 lacivert, 1 yeşil, 1 lacivert, 2 tane daha yeşil ördüm.
Kalan 2 ilmeğimi de lacivert ipim ile örüyorum. Yaprağımızın 5. sırası bitti. Şimdi 6. ve sonuncu sırayı yapacağız hanımlar papatyamızın yaprağında. Bu sıramda da hemen yeşil ipimi alıyorum. 2 ilmek yeşil örerek başlıyorum. 2 yeşil, 2 lacivert, 1 yeşil, 2 lacivert, 2 ilmek yeşil örüyorum. Bakın şeklimiz bu. İlk yaprağımızı tamamladık. Bu defa yaprak aralarında 1 lacivertimiz var. 1 laciverti ördüm. İkinci yaprağımı yapacağım. 2 yeşil, 2 lacivert, 1 yeşil. İkinci şişimden devam ediyorum. 2 lacivert ve yanına 2 ilmek daha yeşil örüyorum. İkinci yaprağımı da bitirdim. Arada 1 lacivertim var. Üçüncü yaprağımı yapıyorum. 2 yeşil, 2 lacivert, 1 yeşil, 2 lacivert, 2 tane daha yeşil örüyorum. Arada 1 tane lacivert ilmeğim var. Onu da ördüm. Üçüncü şişimden devam ediyorum yine yapraklarımı yapmaya. Hemen yine ilk 2 ilmeğimi yeşil ile öreceğim. Yanına 2 lacivert, 1 yeşil, 2 lacivert ve hemen yanına 2 ilmek daha yeşil örüyorum. Tam ortada 1 tane lacivertim var. Diğer yaprağıma geçtim. 2 yeşil, 2 lacivert, 1 yeşil, 2 lacivert ve 2 ilmek daha yeşil örüyorum. Arada 1 tane lacivert ilmeğim var. Bunu da ördüm. Son yaprağımı yapacağım. 2 yeşil, 2 lacivert, 1 yeşil, 2 lacivert ve 2 ilmek daha yeşil örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de lacivert ipim ile ördüm. Yaprağımızı bitirdik hanımlar. 6 sıradan oluşan yaprağımız bitti. Şimdi 7. sırada papatyamıza başlayacağız. Bu aşamada hanımlar ilk 2 ilmeğimi lacivert ile öreceğim. 2 ilmek lacivert. Alttan bu defa bu beyaz ipimi alıyorum. Papatyamızın ilk sırası şöyle. 2 beyaz, 1 lacivert, 2 beyaz örüyorum. İlk papatyamı yaptım. Aralarda 5'er ilmeğim var. 5 ilmek lacivert. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci papatyamı yapacağım. 2 beyaz, 1 lacivert. İkinci şişimden devam ediyorum. 2 tane daha beyaz örüyorum. Arada 5 lacivert ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5. Üçüncü papatyamı yapacağım. 2 lacivert, 2 beyaz, 1 lacivert, 2 ilmek beyaz örüyorum. Arada 5 tane lacivert ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5. Diğer papatyamı yapacağım. 2 beyaz, 1 lacivert, 2 beyaz. Arada 5 tane lacivert ilmeğim var. Şu 5. ilmeğim. Tekrar papatyama geçtim. 2 beyaz, 1 lacivert ve 4. şişimden devam ediyorum. 2 ilmek daha beyaz ördüm. Arada 5 tane lacivert ilmeğim var. Devam ediyorum. 2 beyaz, 1 lacivert, 2 beyaz. Arada 5 lacivert ilmeğim vardı. Burada son 3 ilmeğim kaldığı için son 3 ilmeğimi lacivert ile ördüm. Zaten ilk şişimdeki 2 ilmeğim de lacivertti. Bu şekilde. 6. bu papatyamızda 7. sıramızı tamamladık. Geldik şimdi 8. sıramıza. Hanımlar 8. sırada 7. sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Bu aşamada hanımlar şöyle yeşil ipimi de keseceğim. Artık yeşil ile işimiz kalmadı. Yeşil ipimin ucunu şurada lacivert ipime düğümleyeceğim. Çünkü arada kalabalık yapmasın yeşil ipimiz. Şöyle çekiyorum yeşil ipimi de hemen. Modelimizde 8. sıramızı yapacağız. Hanımlar bu sıramızda bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Bakın 2 lacivertimin lacivertiyle ördüm. Papatyalarım için 2 beyaz, 1 lacivert, 2 beyaz. 7. sıra ile 8. sıra aynı. Arada 5 tane lacivertim var.
Yeniden 2 beyaz, 1 lacivert, 2 beyaz öreceğiz. Yani bir önceki sırayla aynı işlemi yapacağız hanımlar. Bakın bu şekilde. Diğer 3 şişimizde de ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimi de aynı şekilde ördüm. İlk şişime geldim yine papatyamızda. 9. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda 2 ilmeğimi lacivert ile örüyorum. Beyaz ile örüyorum, çok pardon. Ay. Tamam, devam ediyorum şimdi. Kafa karışıklığı gitti. 2 ilmeğimi beyaz ile ördüm. 1 lacivert. 1 beyaz. 1 lacivert. 1 beyaz. 1 lacivert ve yanına 2 ilmek daha beyaz örüyorum. Bakın ilk papatyamızı yaptık hanımlar. Böyle. Şimdi papatya aralarında 1 lacivertimiz var. 1 lacivertimi ördüm. İkinci papatyamı da ilk papatyamla aynı şekilde yapacağım. 2 beyaz, 1 lacivert, 1 beyaz, 1 lacivert. İkinci şişimden devam ediyorum. 1 beyaz, 1 lacivert ve hemen yanına 2 ilmek daha beyazımı ördüm. İkinci papatyamı da yaptım. Arada 1 lacivert ilmeğim var. Üçüncü papatyama geçiyorum. 2 beyaz, 1 lacivert, 1 beyaz, 1 lacivert, 1 beyaz, 1 lacivert ve 2 ilmek beyaz örüyorum. Arada 1 ilmek lacivertim var papatya arası için. Üçüncü şişime geçtim. Buradan devam edeceğim yine. 2 beyaz, 1 lacivert, 1 beyaz, 1 lacivert, 1 beyaz, 1 lacivert, 2 ilmek beyaz örüyorum. Arada 1 ilmek lacivertim var. Diğer papatyamı yapıyorum. 2 beyaz, 1 lacivert, 1 beyaz, 1 lacivert. Devam ediyorum. 1 beyaz, 1 lacivert ve 2 ilmek beyazımı ördüm. Arada 1 ilmek lacivertim var. Son papatyamı yapacağım. 2 beyaz, 1 lacivert, 1 beyaz, 1 lacivert, 1 beyaz, 1 lacivert ve yanında 2 ilmek beyazım var. Sonuncu ilmeğimi de lacivert ipim ile ördüm. 9. sıramızı tamamladık. Şimdi geldik 10. sıramıza. Bu sıramızda hanımlar sarı ipimizi de ekleyeceğiz. Hemen sarı ipimi de şöyle yaklaştırayım ucunu. Hanımlar, ilk 3 ilmeğimi burada şöyle beyaz ipimle örüyorum. Papatyamızın ortası için şimdi 3 ilmek sarı öreceğim. Şöyle sarımı alıyorum. 3 ilmek sarı öreceğim. 1, 2, 3. Hemen sarı ipimin ucunu beyazıma bağlayacağım sökülmesin diye. Şöyle 2 tane düğüm atıyorum. Şimdi 3 tane daha beyaz öreceğim. Beyazımı örerken de lacivert arkada uzun kalmasın diye şöyle lacivert ipimi beyazın üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Hemen 3 tane beyaz öreceğim. Papatyalarımız şöyle oluyor. 3 beyaz, 3 sarı, 3 beyaz. Papatya aralarında 1 ilmek lacivertimiz var. Şimdi yeniden 3 ilmek beyaz öreceğim. Bu defa da sarıyı beyazın üzerinden atlatarak yakınlaştırıyorum. İpleri böyle yakınlaştırarak götürelim hanımlar. Arkada uzun uzun kalmasın. 3 beyaz, 3 sarı. İkinci şişimden devam ediyorum. Ve 3 tane daha beyaz öreceğim. Yine şöyle bakın atlatarak götürüyorum. Lacivertimi yakınlaştırdım. 3 ilmek beyazımı ördüm. Papatya aralarında 1 tane lacivertimiz var. Örüyorum. İpleri sıkarak getirmeyelim hanımlar. Gergin durur modelimiz. Tekrardan 3. papatyamı yapacağım. Bakın sarı ipimi yine yaklaştırdım. 3 beyaz, 3 sarı, 3 tane daha beyaz örüyorum. Papatya arası için 1 ilmek lacivertimi ördüm. Diğer şişime geçtim hanımlar. Buradan devam edeceğim şimdi. Hemen sarı ipimi yakınlaştıracağım. Şöyle beyazın üzerinden atlatarak getirdim. 3 beyaz, 3 sarı ve 3 tane daha beyaz öreceğim. Şöyle lacivert ipimi yakınlaştırıyorum. Hep ipleri birbirinin üzerinden atlatarak yakınlaştırarak getirelim hanımlar. Ortada 1 ilmek lacivertim var. Şimdi sarı ipimi şöyle yaklaştırıyorum yeniden. Diğer papatyamı yapacağım. 3 beyaz, 3 sarı, 1, 2 ve 4. şişimden devam ediyorum. Şu 3. sarım. Yanına 3 ilmek daha beyaz öreceğim. Tabi lacivert ipimi de şöyle beyazın üzerinden atlatarak yakınlaştırıyorum.
3 tane de beyazımı örüyorum. Yanında bir ilmek lacivertim var. Tekrardan bir diğer papatyamı yapacağım. 3 beyaz, 3 sarı ve 3 ilmek beyaz örüyorum. Beyazımı örmeden önce yine lacivert ipimi yaklaştırmayı unutmuyorum. Şöyle beyazın üzerinden atlattım. 3 beyazımı ördüm ve sonuncu ilmeğimi lacivert olarak örüyorum. Bu şekilde. Modelimizde hanımlar bu 10. sıramızda bu sıramızı tamamladık. Geldik 11. sıramıza. Bu sıramızda da hanımlar şöyle sarı ipimi lacivertin üzerinden yakınlaştırdım. Bu sırada beyaz ipimizi kullanmayacağız hanımlar. Sadece ortadaki 3 sarıları sarı olarak öreceğiz. Diğer ilmekler lacivert ile örülecek. Bakın 3 ilmeğimi lacivert ile ördüm. Sarı ipimi alıyorum. Ortaya 3 ilmek sarı. Tekrar lacivertimi aldım. Bu defa 2 tane papatya arasında 7 ilmeğimiz var hanımlar. 1, 2, 3. Bakın sarı ipimi şöyle lacivertin üzerinden aktararak götürüyorum. 4. ilmeğim 5, 6, 7. 7 lacivert 3 sarı olacak şekilde hanımlar bu sıramızı devam ettireceğiz. İkinci sarımı ördüm. Diğer şişime geçtim. Şu da 3. sarı ilmeğim. Devam ediyorum. Arada yine 7 tane lacivertim var. 1, 2, 3. Şöyle sarı ipimi aktararak götürüyorum yine. Şu 4. ilmeğim 5, 6, 7. Yine 3 tane sarı ilmeğimi sarı ipim ile örüyorum. Tekrardan lacivertimi aldım. 7 lacivert. 3, 4. Hemen bakın sarı ipimi şöyle aktarıyorum. Diğer şimdiden devam edeceğim. Şu 5. lacivertim. Şu 6. Şu da 7. 3 tane sarı ilmeğimi sarı ipim ile örüyorum. Tekrar lacivertimi aldım. 3 lacivert. Pardon 7 lacivert. Hemen sarımı aktarıyorum. 5, 6, 7. 3 tane sarı. 1, 2, 3. Yeniden 7 lacivert 4. şişimden devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın sarı ipimi atlatarak götürüyorum. 5, 6, 7. Tekrar 3 sarımı sarı ile örüyorum. Ve şişimde kalan son 4 ilmeğimi lacivert ipim ile örüyorum hanımlar. Bu şekilde sıramızı tamamladık. Şimdi 12. sıramızla devam edeceğiz. Bu sıramızda da hanımlar tekrardan şöyle beyaz ipimi alacağım. Sarıyı üzerine şöyle atlatarak yine yakınlaştırdım sarı ipimi. İlk 3 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Ortaya 3 ilmek sarı. Yanına yeniden 3 ilmek beyaz öreceğim. 3 beyaz, 3 sarı, 3 beyaz olacak şekilde bu 12. sıramızı örüyoruz hanımlar. Artı ortaya bir tane lacivertimi ördüm. Diğer papatyamı da aynı şekilde yapacağım. Yine bakın sarıları şöyle atlatarak götüreceğim. 3 beyaz. Sarımı alıyorum. 3 sarı. İkinci şişimden devam edeceğim. Bu arada çok özür dilerim. Elim tripoda çarptı. Çok özür dilerim. Uzun süreli videolarda böyle saçmalıyorum bazen. Çok pardon hanımlar. Hemen iplerimi de düzenleyeyim. 3. sarımı da ördüm. Hemen yanına 3 tane beyazımı öreceğim. Şöyle beyazımı aldım. Bu şekilde. Arada yine bir tane lacivertim var. Lacivert olarak örüyorum. Şimdi yeniden 3 beyazımı öreceğim. Ortaya 3 tane sarı. Bu aşamada ipler biraz karışıyor ama hanımlar 1-2 sıralık bir durum bu. Sonra düzeliyor tekrardan. Hemen yanına 3 tane daha beyazla ördüm. Ortaya, tam ortaya bir tane lacivert örüyorum. 3. şişimden devam edeceğim yine papatyalarıma. Bu defa ilk 3 ilmeğimi şöyle beyaz ipimle öreceğim.
Şöyle sarıyı da beyazın üzerinden atlatarak yakınlaştırıyorum. İpleri böyle yakınlaştırmayı asla unutmayalım hanımlar. Bunlar önemli detaylar. Videonun başından beri birçok kere söyledim hatta. Hani sıkıldınız belki ama gerçekten bunlar önemli detaylar. 3 sarı ve hemen yanına 3 tane beyazımı öreceğim. Bakın şöyle birbirinin üzerinden iplerimi aktararak yakınlaştırarak getiriyorum. Yanında bir tane lacivertim var. Diğer papatyamı yapacağım. 3 beyaz, 3 sarı, şu üçüncü sarımı da dördüncü şişimden alarak ördüm. Hemen yanına 3 ilmek daha beyaz öreceğim. 1, 2, 3. Ortaya bir ilmek lacivert örüyorum. Şimdi şu sarımı yakınlaştırdım. Beyazın üzerinden atlatarak 3 beyaz, 3 sarı ve 3 tane daha beyaz öreceğim. 1, 2, 3. Sonuncu ilmeğimi de lacivert ipim ile ördüm. Modelimizde hanımlar şimdi 13. sıramıza geldik. Bu sıramızda artık lacivert ve beyaz ipimizi kullanacağız. Sarı ipimizi kullanmayacağız. Yapacağımız işlem şu. Beyaz ipimi şöyle alıyorum. Şöyle biraz çekeyim yakınlaşsın. 2 beyaz. 13. sıramız. 1 lacivert. 1 beyaz. 1 lacivert. 1 beyaz. 1 lacivert ve 2 ilmek beyaz örüyorum. Bu şekilde. Papatya aralarında bir ilmeğimiz var lacivert. Ördüm. İkinci papatyamı yapacağım. 2 beyaz. 1 lacivert. 1 beyaz. 1 lacivert. İkinci şişimden devam ediyorum. 1 beyaz. 1 lacivert ve 2 ilmek beyazımı ördüm. Arada bir ilmek lacivertim var. Üçüncü papatyamı yapacağım. 2 beyaz. 1 lacivert. 1 beyaz. 1 lacivert. 1 beyaz. 1 lacivert ve 2 ilmek beyazımı örüyorum. Arada bir ilmek lacivertim var. Üçüncü şişimden devam ediyorum ve dördüncü papatyamı da aynı şekilde öreceğim. 2 beyaz, 1 lacivert, 1 beyaz, 1 lacivert, 1 beyaz, 1 lacivert ve 2 ilmek beyaz. Arada bir ilmek lacivertimi ördüm. 5. papatyama geldim. 2 beyaz, 1 lacivert, 1 beyaz, 1 lacivert. Şöyle ilmeğimi yarım aldım, düzeltiyorum. Dördüncü şişimden devam edeceğim yine. 1 beyaz, 1 lacivert ve 2 ilmek beyazımı örüyorum. Arada bir ilmek lacivertim var. 6. ve sonuncu papatyamdayım. 2 beyaz, 1 lacivert, 1 beyaz, 1 lacivert, 1 beyaz. Hemen yanına bir ilmek lacivert örüyorum. Ardından 2 beyaz öreceğim. Fakat 2 beyazımdan hemen önce sarı ipimi de keseceğim hanımlar. Çünkü sarıyla da işimiz kalmadı. Tamamladık. Sarının dönemini de ipimizi şöyle çekelim ki şu karışık görüntüde bir an önce kaybolsun. Gerçekten bu karışıklıklar beni bayağı bir rahatsız etti. Şöyle sarı ipimin ucunu da hanımlar şuradan beyazıma bağlayıp her kestiğimiz yeni ipte de böyle düğüm atalım. Sökülmesin diye. En son bir lacivert örmüştüm. Hemen yanına 2 tane beyaz ve yanına bir ilmek lacivertimi de ördüm. Evet hanımlar, modelimizde şimdi 14. sıramıza geçtik. Bu sıramızda da hanımlar son 2 sıramız kaldı. 15 sıradan oluşuyordu. Bu sıramızda da yapacağımız işlem şu. İlk 2 ilmeğimi lacivert ile ördüm. Hemen beyazımı alıyorum. 2 beyaz, 1 lacivert, 2 beyaz örüyorum. Bu şekilde. Aralarda 5'er ilmek lacivertim var. 1, 2, 3, 4, 5. Diğer papatyamı yapacağım. 2 beyaz, 1 lacivert, 2 beyaz ve ardından arada 5 tane lacivert ilmeğim var. Papatya aralarında 5'er ilmek lacivert var. Şimdi diğer papatyamı yapacağım. 2 beyaz, 1 lacivert, 2 beyaz ve ardından 5 tane daha lacivertim var papatya arası için. 3, 4, 5.
Devam ediyorum. 2 beyaz, 1 lacivert ve 2 beyaz. Arada 5 lacivert ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5. Diğer papatyamı yapacağım. 2 beyaz, 1 lacivert, 2 beyaz ve arada 5 tane lacivert ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5. Sonuncu papatyamı da aynı şekilde yapacağım hanımlar. 2 beyaz, 1 lacivert ve 2 tane daha beyaz örüyorum. Şişimde kalan 3 ilmeğimi lacivert ile örüp 14. sıramı tamamlıyorum. Geldik 15. ve sonuncu sıramıza. Bu sıramızda hanımlar bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Beyaz ilmekleri beyaz, lacivertleri de lacivert ile öreceğiz. 2 tane lacivertimi ördüm. Bakın yine 2 beyaz, 1 lacivert, 2 beyaz örüyorum. Aradaki 5 lacivertimi yine lacivert ipimle örüyorum. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını sonuncu yani 15. sıramızda da yapıyoruz. 2 beyaz, 1 lacivert ve 2 beyaz diye diğer işimizden devam edeceğiz. Hanımlar diğer 3 işimizi de yine aynı şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi örerek gelelim. Evet hanımlar diğer 3 işimi de tarif ettiğim gibi ördüm geldim. Böylece papatyamız bitti. Şimdi ilmeklerimizin hepsini düz olarak öreceğiz hanımlar. Bu aşamada artık beyaz ipimizi de kesip oraya bağlayabiliriz. Çünkü diğer iplerimizle beyazımızla işimiz kalmadı. Artık tamamını lacivert ile öreceğiz. Bakın hepsini lacivert ipimle bu şekilde örüyorum. Bakın böyle hanımlar görüntümüz bu. Şimdi hanımlar 4 çişimizdeki ilmeklerimizi de 3 sıra boyunca yani 3 kere 4 çişimizde dolanacağız lacivert ipimizle. Bu şekilde düz olarak örelim gelelim. Ardından bilek ayrımına başlayacağız. Evet hanımlar ben 3 sıra boyunca ilmeklerimin hepsini lacivert ipimle düz ördüm ve geldim. Şimdi bilek ayrımımızı yapacağız. Şöyle iplerimi bir düzenleyeyim önce. Şimdi ilk şişimizdeyiz hanımlar. Bu aşamada yapacağımız işlem şu. 15 ilmeğim vardı şişimde. Son 1 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Son 1 ilmek kalana kadar öreceğim. Yani ilk 14 ilmeğimi öreceğim. Bu arkadaki hanımlar şu kestiğimiz iplerin ucunu da gizleyeceğiz yine. Öyle kalmasın. Kötü görünüyor çünkü. Video aralarında gizliyorum ben o iplerimi ilmek aralarından geçirerek. Bakın burada son 1 ilmeğim kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu 2 ilmeği birbiriyle yer değiştirerek örüyorum bilek ayrımında. Böyle yapmamızın sebebi şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Yani şu bölümlere. Artan haroşa yöntemini kullandım ben patiğimde. 3 ilmek haroşa ile başladım. 15 ilmek haroşa olana kadar artırarak gittim haroşalı ilmek sayılarını. Bu aşamada haroşayı ben şöyle örüyorum. Örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında da ters örgü örerek haroşalarınızı yapabilirsiniz. Artık hangisi kolayınıza gidiyorsa. Öncelikle 3 ilmek haroşa ile başlamıştım. 3 ilmeğimi düz örüyorum. Diğer ilmeklerimi ön yüzde olduğum için düz örmeye devam ediyorum. Hanımlar ben patiğimin arka bölümünde ilmeklerimi bakın şöyle örüyorum. Şişim üstte ipim alttan gelecek şekilde. Şiş üstte ip altta böyle örüyorum. Normalde ön bölümünü örerken burun kısmını örerken şöyle yapıyordum. Şişim altta, ipim üstte. Böyle alıyordum. Arka bölümleri örerken ilmekleri bu şekilde alma sebebim şu. Arka yüzde bilek ayrımından sonra arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ters örgü örerken ilmeklerimin yönü bu şekilde düzgün düştüğü için ilmeklerimi böyle alıyorum. Hani ben burada sadece kendi örgü şeklimi anlatmaya çalıştım. Sizler nasıl rahat, nasıl kolay, düzgün örüyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. İlmek yönünün düzgün olması önemli çünkü örgümüz düzgün düşsün hanımlar. Buna dikkat edelim yeter. Örme şekli çok da önemli değil. Bakın ilmeklerimi tamamen düz olarak örüyorum. Tabanıma denk gelen bölüm burası. Son şişime geldim. Burada da hanımlar yine ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Bilek ayrımına kadar gideceğiz hanımlar. Geri döneceğiz. Arka yüz ilmekleri ters öreceğiz. Bu şekilde devam edecek. Bakın ilmeklerimi ördüm. Son 3 ilmeğim hanımlar. 3 ilmek ile başlıyorduk haroşa. Bunu da düz ördüm. Bilek ayrımına geldik. Bilek ayrımından sonra geri döneceğiz. Artık patiğimizin devamında böyle ilerleyeceğiz. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk 3 ilmek haroşam vardı. 3 ilmek düz ördüm.
haroşa düşmesi için 3 ilmeğimi düz ördüm. Bir sonraki sırada 4 ilmek düz öreceğim arka yüzde. Bir sonraki sırada 5, sonraki sırada 6. Bu şekilde birer birer arta 15 ilmek haroşa olana kadar arkayı böyle artırarak gideceğiz. 3 ilmek haroşamı düz ördükten sonra diğer ilmeklerimi, bakın arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Hani ön yüzde ilmekleri o şekilde almıştım ama arka yüzde bakın ilmeklerimin yönü böyle düzgün geliyor. Ters örgüyü ben böyle rahat örebiliyorum. Bir diğer şişime geçtim. Burada yine tabana gelen yerimiz, ilmeklerimizin hepsini ters olarak öreceğim burada da. Diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Bilek ayrımı yaptım. Son şişime geldim hanımlar. Burada da ilmekleri ters öreceğim. Sadece kenarda 3 ilmek haroşam vardı. Son 3 ilmeğimi ters öreceğim. Bir sonraki sırada 4 ilmek ters düz öreceğiz. Bir sonraki sırada son 5 ilmeği düz öreceğiz. Böyle birer birer artacak. Bakın son 3 ilmeğimi düz örüyorum. 3 ilmek haroşam oldu. Bilek ayrımına geldik. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Yine diğer bilek ayrımına kadar bakın ilk 3 ilmeğim haroşaydı. Haroşa örüyorum. Bir ilmek daha haroşa örüyoruz. Yani toplam 4 tane ilmek haroşa olacak. Geri dönüşte hanımlar belli olur zaten. Yine ilmeklerimi sıra sonuna kadar ön yüzdeyi düz olarak örüyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapıyoruz hanımlar. Sadece burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Artan haroşa tekniği kullandığımız için her defasında birer ilmek haroşayı artırarak gideceğiz. Tek uymamız gereken, dikkat etmemiz gereken nokta bu. Yine bakın ilmeklerimi ön yüzdeyim düz olarak örüyorum. Diğer şişime geçtim. Yine burada da ilmeklerimi düz örüyorum. Bilek ayrımı yaptım. Son şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına kadar örüyoruz. Geri dönüyoruz. Örüyoruz. Geri dönüyoruz hanımlar. Bakın son 4 ilmeğim haroşa. Bunları da düz örüyorum. Bilek ayrımına kadar geldik. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Bir önceki sırada 3 ilmek haroşamız vardı. Bu sırada artıyor 4 olacak. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplamda 4 ilmeğimi düz öreceğim. Şimdi ikinci ilmeğim 3, 4. Bir sonraki sırada 5 ilmek öreceğiz. Bir sonraki sırada 6 derken 15 olana kadar devam edeceğiz. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de yine ters olarak örüyorum hanımlar. Tabanımdaki diğer şişime geçtim. Yine buralardaki ilmeklerimi de ters örüyorum. Diğer şişime geçtim. Tabandaki. Ters örmeye devam edeceğim yine. Bilek ayrımına kadar böyle gideceğiz hanımlar. Sadece ters örgü olduğu için hızlıca geçiyorum buraları. Ve bilek ayrımı yaptım. Son şişime geldim. Burada da ilmekleri ters öreceğim. Bu defa son 4 ilmeğimi haroşa olduğu için düz öreceğim. Sonraki sırada 5 ilmeği düz öreceğim. Sonra 6 derken 15'e kadar çıkacak bu. Bakın son 4 ilmeğim kaldı. Haroşa olduğu için düz örüyorum. Bilek ayrımına geldik hanımlar. Tekrar geri döneceğiz. Bu defa 5 ilmek haroşa yapacağız bu kenarlara. Sonrasında 6 böyle devam edecek. Hanımlar ben bu patiğimin arkasına toplamda dediğim gibi 15 ilmek haroşamız olana kadar böyle devam edeceğiz. Şu haroşa sıralarını sayacak olursak da şu 3 haroşadan itibaren şu haroşa dişlerini sayacak olursak da ben toplamda 15 diş haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre patik tam geldi. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken mutlaka ayağınıza giyin. Şöyle arkasını bir deneyin, ölçün. Patiğinizin arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor hanımlar.
Bu şekilde ölçü alarak örerseniz patiğiniz ayağınıza tam olur. Buna lütfen dikkat edelim. Şimdi hep birlikte patiğimizin arkasını örelim. Hanımlar, dediğim gibi 15 ilmek haroşa olana kadar artıracağız. Sonra 15 ilmek haroşa üzerinden devam edeceğiz. Bu haroşalarımızı örmeye artık 16-17 diye artmayacak. Buna dikkat edelim. Şimdi patiğimizin arkasını tamamlayalım, gelelim. Sonra birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü tamamladım ve geldim. Tamına 15 diş haroşam var burada. Bu aşamada bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için bakın ilmeklerin hepsi tek şişte toplanacak duruma geldim. Fakat ben topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye şöyle ön yüzden baktığımız anda sol tarafa 26 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerin hepsini de bu sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız hanımlar. Bu bölümde bu kenardaki 15 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Patiğimizin topuk bölümünde de model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle 15 ilmek haroşamı örüyorum. Sayalım: 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 haroşamı ördüm. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi sayarak ve düz olarak örmeye devam edeceğim. 15 haroşamdan sonra devam ediyorum. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. İlk 25 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 26.'yı örerken öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Zaten bu sol tarafa da 26 ilmek ayırmıştık. Burada da 26.'yı örerken kesimimizi yaptık. Orta kısma baktığımız anda burada da topuğumuz için 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi kesim yaptıktan sonra hanımlar geri döneceğiz. Kesim yaptığım ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi de arka yüzdeyim, ters örüyorum. Sadece son 15 ilmeğim haroşa kenarda, onları düz öreceğim. Bakın 15 ilmeğime geldim. Burada haroşalarımı yine düz olarak öreceğim, haroşa düşmesi için. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Ön yüzde 25 ilmek örüyoruz. 26.'yı örerken kesim yapıyoruz. Arka yüzde de ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Tekrar ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Öncelikle ilk 25 ilmeğimi öreceğim. 26. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğimi keseceğim. Bakın 15 haroşamı ördüm. Haroşa ilmeklerimi tamamladım. Sayarak devam ediyorum. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ilmeğimi ördüm. 26.'yı örerken öndeki 2 ilmeğimi şöyle birlikte keserek örüyorum. İkinci topuk kesimimi de yaptım. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda 6 ilmek kaldı. Yani 1 ilmek eksildi. Yapacağımız işlem şu hanımlar. Tekrar kesim yaptık, geri döndük. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 25 ilmek öreceğiz. 26.'yı örerken kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine bu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi hep birlikte bu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi keselim ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi kestim ve geldim. İlk başta sol tarafa 26 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 26 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı elime aldım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, diğerinden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeğimi ilkinin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz hanımlar. Kesme işlemini bu şekilde yapıyoruz. Her iki patiğimizin topuğunun kesimi de aynı yönde oluyor hanımlar. Zaten gizli kesim olduğu için izi bile belli olmuyor. Bu nedenle kesim yönü çok da önemli değil. Şimdi hanımlar, kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim gelelim. İlmeklerimi kestim hanımlar. Bakın son 2'şer ilmeğim kaldı şişlerimde. Yine bunları da alıyorum sırasıyla birbiri içinden geçirerek böyle kesiyorum. Son birer ilmeğim kaldı. Bunları da yine aynı şekilde kestim.
Tığımdaki 2 ilmeğin ikisini birlikte topluyorum. Artık hanımlar patiğimizi tamamladık. Son kez buraya bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Ardından hemen ipimi şöyle çektim. İpimizi bir güzel arkaya gizleyelim hanımlar. Şöyle sıkıştırarak ilmek aralarından geçirerek ipuçlarımızı gizleyelim. Sonra birlikte manken ayağımıza giydirip bakacağız zaten. Bakın. Patiğimizin topuğu şöyle hanımlar. Gördüğünüz gibi izi bile belli değil. Çok muntazam, çok temiz duruyor patiğimizin arkası. Görüntü şekli itibariyle patik bu. Şimdi hemen bir de manken ayağıma giydireceğim. Bir de öyle bakalım patiğimize. Evet hanımlar şöyle bakın. Patiğimizi de böylece giydirdim. Altı, üstü, tabanı her yerine bakalım şöyle bir birlikte. Patiğimizin topuk kısmı yine bu şekilde. Evet hanımlar yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.